Game of Thrones'da izlediğimiz bazı olayların aslında tarihteki gerçek hikayelerden esinlenildiğini biliyor muydunuz? You know nothing izleyici. You know nothing. Büyük bir tarih hayranı olan George R. R. Martin kitabın büyük kısmını İngiliz tarihinden ilham alarak yazmış. Şimdi gelin ensestin, kanın, vahşetin, ihanetin dibine vurduğumuz Game of Thrones'daki gerçek olaylara bir bakalım. Çılgın Ateş. Stannis Baratheon'ın King's Landing'e saldırdığı sırada kullanılan ve Stannis'in donanmasını yok eden yeşil renkli çılgın ateşin aslı Yunanlara, hatta İstanbul'a dayanıyor. 717 yılında Konstantinopolis'in Araplar tarafından kuşatıldığı sırada Rumlar Grek ateşi adı verilen bu ateşi kullanarak şehri korumayı başardılar. Dizideki çılgın ateşin en büyük özelliği suyla temas halindeyken bile yanabilmesi. İşte Yunanlar da Grek ateşiyle böyle şehri 1453 yılına dek düşmana karşı koruyabilmeyi başardı. Stark katliamı, Kızıldüğün. Herkes gülüp eğlenirken canımız Catelyn'imizin boğazının kesildiği, Robb Stark'ın da arbaletle vurulmasıyla resmen Stark katliamına dönüşen Kızıldüğün adına yakışır bir şekilde kan gölüne dönmüştü. Yazar George R. R. Martin'in söylediğine göre "Alo? Tamam George'cum, tamam. Aynen." Bu olay İskoçya tarihindeki iki benzer olaydan esinlenerek uyarlanmış. Bunlardan birincisi 1440 yılındaki Kara Yemek. Hayır, Kara Melek değil. İskoçya kralı Kara Yemek'te düşmanı Douglas kontunu ağırladı. Yemekten hemen sonra konta davullar eşliğinde kara bir domuz kafası sunuldu. Bu domuz kafası katliam habercisiydi. Kont ve yanındakiler dışarı çıkartılarak öldürüldü. İkinci olaysa Glencoe katliamıydı. Glencoe katliamındaysa Campbell klanı aleyhinde konuşan MacDonald klanı üyelerini onurlarına bir yemek düzenlediklerini ve geceyi de birlikte geçireceklerini söyleyerek davet etti. O gece MacDonald üyelerinin tamamı yataklarında uyurlarken Campbell'lar tarafından katledildi. Khal Drogo'nun Viserys Targaryen'e verdiği taç, yani kafasından aşağı boşalttığı taç desem daha doğru olur. Khal Drogo'nun Viserys Targaryen'in kafasına eritilmiş altın dökerek öldürmesi de tarihte olmayan bir şey değil. Tabii tarihte gerçekleşeni biraz daha farklıydı. Yüzyıllar önce idamda kullanılan erimiş altın, idam edilecek kişinin boğazından içeriye boşaltılıyor. Winter is coming kışı. Sezonlar boyu gelmeyen ama geldi mi de tam gelen Game of Thrones kışı zamanında Avrupa'yı vurdu. Evet, Orta Çağ dönemi olarak adlandırılan ve asırlar boyu süren bu dönemde Avrupa'da sıcaklar günümüz ortalamasından neredeyse 2 derece kadar yüksekti. Bu dönemi takip eden Küçük Buzul Çağ sürecinde ise Avrupa'nın tarihinde gördüğü en büyük kıtlık yaşandı. Duvar. Aslında tarih duvarlarla dolu ama Game of Thrones'daki duvar İmparator Hadrian'ın evlatlık oğlu Antonius Pius tarafından 142 yılında inşa ettirildi ve ismi de Antonine Duvarı'ydı. Bu duvar İngiltere ve İskoçya arasında sınır kabul ediliyordu. Bu videoyu beğendiyseniz bir like'ınızı alırız. Önümüzdeki hikayelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.